Not Dijital YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Wix web sitenizdeki üst bilgi kısmı yani header kısmı nasıl düzenlenir onu göstereceğim. Bir önceki YouTube videomuzda tasarımını yaptığımız menü şu anda üst bilgi kısmında yer alıyor gördüğünüz gibi. İlk olarak bu menüyü üst kısımdan ayırmak istiyorum. Çünkü bu bölümde şerit ögesi dediğimiz öğeyi de kullanmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Şerit ögesini biz genelde duyarlı tasarım yaparken web sitesinin yalnızca üst kısmında değil, genel olarak birçok yerinde kullanıyoruz. Yine bu bölümde de kullanacağız. Bunun sebebi responsive tasarım dediğimiz duyarlı tasarımın, yani kullanıcılar büyük ekranlarda da, küçük ekranlarda da aynı şekilde sorunsuz sizin web sitenizi görüntüleyebilmesi için bu ögeye ihtiyacımız var Wix içerisinde. Sol taraftaki panelden artı kısmına yani öğe ekle kısmına gelerek şerit bölümüne tıklıyoruz. Buradan hazır şeritler de görebilirsiniz ama biz üst kısımda kullanacağımız ve baştan kendimiz yapacağımız için beyaz olan seçeneği tıklayıp ekliyoruz. Gördüğünüz gibi otomatik olarak üst bilgi kısmına eklendi. Bunu tutup sürükleyerek yukarıya doğru yaslıyoruz ve boyutunu küçültüyoruz. Biz genelde bunu 120 piksel olarak ayarlıyoruz. Tabi bu web sitesinin tasarımına, düzenine, uyumuna göre değişebilir. Bunu ekledikten sonra üst bilgiyi de gördüğünüz gibi alt kısımda ok işareti çıkıyor. Tutarak da yine buna sabitliyoruz. Şu anda üst bilgide içerisine koyduğumuz şerit ögesi de 120 piksel olarak yüksekliği ayarlandı. Şu anda şerit ögesi tam genişlikte. Yani web sitesinin alabileceği maksimum genişliğe doğru yaslanmış durumda. Biz dilersek bunun genişliğini buradaki ok işaretine tıklayarak kenardan marjlar vererek ayarlayabiliriz. Ya da direkt olarak Wix'in bize sunduğu dar site formuna yani sayfa genişliğine kadar getirebiliriz. Biz genelde bunu ekran kadar yapıp marjını duruma göre ayarlıyoruz. Şu anda 128 piksellik yanlardan marjda kalabilir. Şimdi bunun bir arka plan tasarımı var ve diğer düzen tasarımları var. İlk olarak fırça resmine tıklayıp tasarım bölümüne geliyoruz ve buradan istersek kenarlık ayarlayabiliriz. Bu kenarlığın boyutunu ayarlayabiliriz. Rengini değiştirebiliriz. İstersek kenarlarını ovalleştirebiliriz veya gölge ekleyebiliriz. Fakat biz şu anda bunlarla ilgilenmiyoruz. Çünkü bunun arka plan rengini gelip buradan şeffaf hale getireceğiz. Şu anda zaten beyaz bir sayfa tasarımı ve mavi detaylarla sayfa tasarımı oluşturduğumuz için buna ihtiyacımız yok. Şimdi genel olarak web sitelerinde sol tarafta bir logo, orta tarafta bir menü ve sağ tarafta bir iletişim butonu veya işte üye girişi gibi aksiyona geçeceğimiz butonlar olur. Bunun için buradaki şerit ögesini 3 parçaya bölmemiz gerekiyor. 3 parçaya bölme işlemini yapmak için öğeye tıkladıktan sonra buradaki düzen simgesine tıklıyoruz. Sonrasında gördüğünüz gibi açılan kutu içerisinde sütun ekle butonu çıkıyor. Buna tıkladığımızda bir adet sütun ekleniyor ve ikiye bölünüyor. Bu otomatik olarak %50 olarak ayarlanmış durumda. Tekrardan bir şey eklemek istiyorsak buradaki düzen butonuna geldiğimizde gördüğünüz gibi bize oranları verir. Buradan değil, bunu kapatıyoruz. Üçüncü ve dördüncüyü eklemek için sütunları yönet butonuna tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra artık istediğimiz kadar ekleyebiliriz. Şimdilik 3 tane ekleyelim. Sonuncuyu sildik. Gördüğünüz gibi şu anda hepsi eşit formda. Fakat biz bunu ne yapacağız? Ortadakinin oranını biraz genişletip yanları küçülteceğiz. Gördüğünüz gibi tekrardan dışarıya tıkladım. Baştan gösterim olması için üst bilgiye tıklıyoruz. Şerit ögesine tıklıyoruz ve düzeni tıklıyoruz. Buraya geldiğimizde burada zaten otomatik olarak bize ayarlar da veriyor. Direkt kendinize manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ben genel olarak 20-20-60 olanı seçiyorum. Bunu kapatıyorum ve sütunları yönete gelip son bölümdeki yani geniş olan %60 oranda olan şeridi alıp orta kısma getiriyorum. Gördüğünüz gibi şu anda normal bir site tasarımında kullanabileceğiniz, rahatlıkla kolay bir şekilde yerleştirebileceğiniz bir düzen ögesi oldu. Şimdi buraya menümüzü alıp ortadaki sütuna yerleştiriyoruz. Buradaki çizgiler Wix'in bize sunduğu zaten yaslama ve ortalama ayarlama dediğimiz çizgileri bize gösteriyor. Bunu ortaya yerleştirdikten sonra bırakıyoruz. Burada neyimiz eksik? Logomuz ve butonumuz. Sol üst kısımdan öğe ekle kısmına geliyoruz. Görüntü diyoruz ve buradan herhangi bir görüntü seçebilirsiniz. İsterseniz bilgisayarınızdan da yükleyebilirsiniz. Buraya tıkladıktan sonra dosyayı seçmeniz yeterli. Şimdi biz kendi bilgisayarımızdan Not Dijital logosunu
karşı tarafa yüklüyoruz. Gördüğünüz gibi yüklendi. Sayfa ekle diyerek ekliyoruz. Bunu biraz boyutunu küçültebiliriz. Tek yapmamız gereken tutup sürükleyip sol üstteki sütuna yerleştirmek. Zaten Wix de bu kısımda bize yardımcı olacaktır. Sağ tarafa bir buton eklememiz kaldı. Yine aynı şekilde öğe ekle kısmına geliyoruz. Düğmeye geliyoruz. Burada bize hazır temalı yine düğmeleri sunuyor. Sitenizin tema rengine göre bunu yine aynı şekilde özelleştirebiliriz. Butonu alıyoruz, tutup sürükleyip sütuna bırakıyoruz. Yine ortalama düzenini ayarladıktan sonra bu şekilde yerleştiriyoruz. Peki bu buton düzenini nasıl, tasarımını nasıl ayarlayacağız? Tasarım kısmına tıklıyoruz, özelleştir diyoruz. Şu anda hızlı bir şekilde ayarlamam gerekirse buradaki menüye benzer bir tasarım yapabiliriz. Köşelerini aynı şekilde 50 yapalım. Arka planını sıfırlayalım. Kenarlık boyutunu 1 yapalım. Metin rengini de aynı şekilde siyah yapabiliriz ve buna bir iç gölge ekleyelim. Gölgeyi özelleştir diyoruz. Maviyi seçiyoruz. Bulanıklık boyut ayarını yaptıktan sonra bu şekilde iç gölge yapalım. Biraz fazla oldu. Bulanıklığını azaltabiliriz. Bu şekilde ayarlandı. Şimdi bu düğmenin normal görünümlü hali. Normal görünümlü haline nazaran bir de üzerine geldiğimizde veya tıkladığımızda alacağı tasarım şekli var. Bunu da şu şekilde yapabiliriz. Tasarımı özelleştir diyoruz. Üzerindeyken olan kısma ben şu şekilde tam mavi renk verip yazısını beyaz yapmak istiyorum. Hatta bunun metnini de değiştirmem gerekirse bize ulaşın yazabiliriz. İsterseniz bu kısımda bir sayfaya bağlantı verebilirsiniz. Yani butona tıklandığında web sitesi içerisinde bir sayfaya gidebilir. İsterseniz telefon numarasından arama yaptırabilirsiniz. Mail göndertebilirsiniz. Buraya kendi mailinizi veya kendi telefon numaranızı yazmanız yeterli olacaktır. Buradan biz Not Digital'in iletişim numarasını yazabiliriz. Kullanıcılar buraya tıkladığında bu butonda direkt olarak telefondan aramaya yönlendirecektir. Bilginiz olsun. Şimdi bu kısmı ayarladık. Peki genel olarak üst bilgiyi ana kısımdan ayırmak için ben bir çizgi koymak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Veya sayfayı aşağı doğru kaydırdığımda bu üst bilginin gitmesini veya sabit kalmasını istiyorsam ne gibi işlemler yapabilirim? Buraya geliyoruz. Sağ üst kısma mouse'umuzu yani faremizi getirdiğimizde diğer eylemler kısmı çıkacak. 3 noktaya tıklıyorsunuz ve üst bilgi tasarımını değiştir diyorsunuz. Buna biz eğer kenarlık kısmına tıklayıp alt kenarlığı ekle dediğimizde gri veya istediğimiz rengi seçersek bunun altına bir çizgi ekleyecektir. Gördüğünüz gibi yani web sitesinin geri kalanından üst bilgi kısmını şu anda ayırmış olduk. Yine aynı şekilde bu üç çizgiye tıklayıp kaydırma ayarlarına geldiğimizde eğer donar seçeneğini işaretlersek sayfayı aşağı kaydırdığımızda üst bilgi olduğu gibi görünmeye devam edecektir. Siteyle kayar yaparsak sayfayı aşağı kaydırdığımızda üst bilgi yukarı doğru gidip kaybolacaktır. Burada yine iki farklı solarak kaybolur ve kaybolur seçenekleri de mevcut. Bunlar da biraz daha animasyon değişikliği oluyor. Biz burada donar seçeneğini bırakırsak sayfayı aşağı kaydırdığımızda şöyle ön izleme yapalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde kaybolmuyor. Sağ taraftaki çizgiden sayfayı kaydırıp kaydırmadığımı görebilirsiniz. Bu şekilde siz de istediğiniz gibi düzenleme yapabilirsiniz. Üst bilgi kısmı Wix'te bu şekilde düzenlenmekte. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorum kısmına yazabilirsiniz veya açıklama kısmında bulunan linkten web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dilerim.